Selamlar hocam, hoş geldiniz. Kapaktan da görmüş olduğunuz üzere bugün şu an GTA 5 trailerını incelemesini yapacağız. Bu kanala başlarken çeşitli trailerları, oyun trailerlarını da inceleyeceğimi söylemiştim. Bunun bir sebebi var çünkü geçtiğimiz son 20 yıldan itibaren oyun trailerlarında aşırı sinematikleşme var. Çok güzel sinematikler yapıyorlar ve ben bilgisayar oyunlarını sinemadan bağımsız düşünemiyorum. Kesinlikle bir anlatı var ortada sonuçta ve bu anlatının gelişimini de gözlemliyoruz. GTA 5 sinematik olarak çok değer verdiğim oyunlardan biri. Ben oynadığımda dizi gibi bir haz almıştım, yani başından kalkamıyordum ve bazen bilerek ara veriyordum ki sanki gelecek bölüm neler olacak havasını kendime vermek için. Bu sebepten bugün GTA 5'in trailerını inceleyeceğiz. Bu inceleme hem hikayesel olacak, bir trailerda hikaye hakkında bilgilendirmelerin nasıl verildiğine dair, artı bir trailer kurgularken nelerin seyirciyi etkilediğine dair bilgiler vereceğim. Hazırsak başlayalım. A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. What do you want? Just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired. My psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want! To torture me over mistakes I made over a decade ago. You back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! We're all professionals. We all know the score. This is legit business. 401ks, tax returns, and all. We're gonna move quick, and we're gonna keep cool. My job, my score, get your own! You are alone, you pathetic psychopath! Suppose the group hugs out of the question? Grand Theft Auto 5, coming September 17th, rated M for mature. Şimdi başlarken öncelikle bu trailer'ı premierimiz sağ olsun Scene Edit Detection ile sahnelerine böleceğim ve kare kare göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Sahne sahne incelemek için bu işlemi yapacağım. Şimdi baştan başlıyoruz. A few weeks ago, I was happily sulking by my swim. Burada gördük Mike ile başladı. Mike'ın diyaloğuyla başladı. Demek ki ana karakterimiz Mike. Evet, 3 karakteri birden oynuyoruz ama ilk görünen karakter genelde ana karakterdir. What do you want? Just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired. Franklin burada Mike'a bir şeyler söylüyor ve Mike emekli olduğunu söylüyor. Aslında anlıyoruz ki bu karakter eline eteğini bu işlerden çekmiş. Ve ardından bir banka soygunu görüyoruz burada. 3 kişi bir bankaya saldırıyor ve Rockstar Games Presents ufak bir intro verildi ve ardından da yapımcı firma kendisini gösterdi. Bunu Netflix'in trailerlarında da oldukça fazla görürsünüz. Bir ufak bir sahne gözükür, ardından Netflix'in logosu ekrana girer. My psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want! To torture me. Karakter tanıtımlarına devam ediyor. Burada Trevor'ı görüyoruz. Trevor'ı tanıtıyor. My psychotic best friend, yani psikopat arkadaşım diyor ve Trevor'ın zaten psikopat bir karakter olduğunu biliyoruz. Burada da kendisini gayet iyi bize gösteriyor. Me over mistakes I made over a decade ago. Şimdi burası çok önemli. Burada karakter Mike yumruk, yani punchline dediğimiz cümlesini kuruyor. Ardından da bir patlama görüyoruz. Biz buna trailer editing'de normalde hit diyoruz. Burada o hitlerden kullanılmamış. Yani o yapay soundlardan yok. Ama onun yerine gerçek bir patlama koymuşlar. Bu da aynı etkiyi oluşturmak için var zaten. You back in the game? I guess. Yes! Woo! Burada çok güzel bir birleştirme yapmışlar. Mike başka bir sahnede evet oyundayım diyor tekrardan diyor ve Trevor'ın da sevindiği bir sahneye koymuşlar. İkisi birbirinden tamamen bağımsız bir sahne, yani oyunu oynadığımızdan bunu biliyoruz. Öncesinde bilmiyorduk. Aslında ortama bakınca da bunu görebiliyoruz. Bu ikisini birbirlerine bağlaması çok güzel. Aslında trailerlar filmin içinden size özet çıkartır ve bunu farklı farklı sahneleri birleştirerek gerçekleştirir. Bu da onun gayet güzel bir örneği yani. Hani iki karakter bambaşka yerlerde, bambaşka sahnelerde ama sanki birbirleriyle diyalog içerisindeymiş gibi kullanılmış. Welcome back, man! Yine cümle bitiyor ve bir hareket daha görüyoruz. Mike orada kapıya vuruyor. O da bir hit değerinde aslında, yani yine bir sinematik hit etkisi vermek için cümlenin altına bir çizgi gibi düşünebiliriz. Ardından da logomuzu ve şehrimizi burada görüyoruz. We're all professionals. We all know the score. This is legit business. 401ks, tax returns, and all. We're gonna move quick, and we're gonna keep cool. My job, my score, get your own! You are alone, you pathetic psychopath! Buraya kadar oyundan çeşitli sahneler gördük, aksiyon sahneleri gördük, güzel, etkileyici,
sahneler ve oyuncunun neler yapabileceğini gösteren sahneler gördük. İşte patlamalar, çatlamalar, uçaktan atlamalar, artı karakterlerin gelişimleriyle ilgili de sahneler gördük. Mike'ın orada bir kadınla problemini görüyoruz. Onun yalnız olduğunu söylüyor. Bu Mike'ın dramatik bir hikayesi olduğunu bize anlatıyor aslında burada. Yani onun bir draması oyun içerisinde dönecek, bu belli. Ve şu var, bir soygun yapılacak. Yani hikaye aslında bu soygun temelinde olacakmış gibi. Ve onun içinde ekip kurulur, planlar yapılır. İşte legit business falan böyle tabirler kullanılıyor. Aslında orada ana mevzunun ne olduğunu bizlere gösteriyor. Suppose a group hug's out of the question. Küçük bir espri. Grand Theft Auto 5. Ve final. September 17th. Yani orada bir espriyle bitirmesi, işte group hug diyor, bir ekip çalışması olduğunu ve aslında bu tiplerin ona çok yanaşmayacak tipler olması ve orada o adamın o espri yapması bir tezatlıkla birlikte bir espri getiriyor. Gülerek de bitirmiş oluyor trailer'ı. Sonunda da kartlar geliyor ve finali buluyoruz. Ya aslında çok güzel bir trailer. Seneyi de düşünürsek 2013 yılında. Tamam, evet, Assassin's Creed'ler şunlar bunlar var ve muazzam trailerlar, sinematik trailerlar vardı. Özellikle Brotherhood'un trailerları falan muazzamdı. Ama GTA 5'e kadar Rockstar'dan böyle güzel bir trailer görmemiştik. Senede 2013 olunca ben bu trailer'ı ilk izlediğimde yani bayağı tüylerim diken diken olmuştu. Sanki cidden bir film, bir dizi izleyecekmiş gibi hissetmiştim gerçekten. Bir trailer daha var. Bu da hikayede oyunun bize daha farklı bir yönünü anlatacak burada. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the... I don't know, that thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once. A family man. So, I bought a big house. Came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. Bu trailer üzerinde de bize şehir odağı veriliyor. Bir hikaye geçecek, bu şehirde geçecek. Mike neden buraya taşınmış ve onun gözünden Los Santos'u görüyoruz. Yaşayan bir şehir var, suç hayatı var, normal insanlar yaşıyor, aksiyon var içerisinde, sürekli bir dinamizm var ve bize bu şehri Mike'ın neden sevdiğini altta monologla ve önde de çok güzel görüntülerle, oyun içi görüntülerle bunu bize anlatmış oluyor. Şöyle sahne sahne gelelim. Plaj görüntüsü. Gayet sıcak bir görüntü. Sıcak görüntülerle açılış yapmak güzeldir. Sakin başlayan bir trailer için bu gerçekten güzel bir başlangıç. Ardından yine plajdan insanların görüntülerini görüyoruz. Yavaştan biraz kamera genişledi. Şehri genelden görmeye başladı. Şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Seen in the movies diyor ve tekrardan yine punchline'ın altına tık bir golf topu sesini koyuyor. Yani bu bir nokta gibi düşünebiliriz bunu ya da cümlenin altını çizmek gibi düşünebiliriz. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that Yani şehirden görseller bol bol. Arabayı tanıtıyor mesela burada. Böyle arabaları olduğunu gösteriyor. family man. Gerçekten şehrin yaşadığını oyuncuya hissettiriyor. İzleyen kişiye, seyirciye hissettiriyor. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. Yine cümle bitiyor, müzik yükseliyor. Müzikle birlikte aksiyon başlıyor. Aksiyonu nerede başlatmamız gerektiğini, müzik kullanımının çok güzel bir örneği gerçekten. Yine bir hit gördük orada. Tam şurada. Hit. Hitle birlikte aksiyonlu bir sahneye geçiş. Sakin başladık. Müzik yükseldi. Müziğin yükselmesiyle birlikte aksiyonuna geçtik. Ve trailerımızın tansiyonu yükselmeye başladı.
Zaten burada da görüyoruz. Buradaki kat sayısı oldukça fazla. Burada başında daha az. Yani müzikle birlikte artışı da burada görebiliyoruz zaten. Ve sonunda yine kovalamaca, Vinewood yazısı ve şehrimizin silüetiyle birlikte kapanış. Gerçekten çok güzel ya. Çok güzel bir trailer oynuyor yani. Muazzam. Evet hocam, 2 güzel trailer izledik GTA 5'ten. 2013'te yapılmış bir trailer. Yani oyun sektörünün nereden nereye geldiğini gerçekten gözlemliyorum. Daha fazla trailer böyle inceleyeceğim. Kendim de kurgulayacağım. İnşallah elime güzel bir şeyler geçer de burada birlikte trailer kurgulayabiliriz. Artı trailer kurgulama konusunda bildiklerimi de yine böyle incelemelerde de özel anlatımlarda da sizlere aktaracağım. Trailerları da böyle inceleyerek hem yeni çıkacak oyunların sinematik etkileri üzerine hem de yapımcıların kullanmış olduğu teknikler üzerine yine konuşabiliriz bol bol. GTA 5 çok güzel bir oyundu. Efsaneydi. Zamanında bedavaya falan da dağıtıldı. Oynamayan kalmamıştır eminim. Ben bile içinde roleplay yaptım. 30-40 saat roleplay'im var yani. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi aşağıya bırakıp yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir daha izleyeyim şunu ya.